Kavranamazlık argümanını tanımlamak için öncelikle üstünden geçmemiz gereken bazı kavramlar var. Felsefede ontolojik açıdan varlıkların sahip oldukları özellikleri kabaca üçe ayırıyoruz. Bunlar mahiyetini veren özsel nitelikler yani A özellikleri, sonradan eklenebilen ikincil arızi özellikler yani B özellikleri ve başka şeylerle bağlantısından doğan ilişkisel nitelikler yani C özellikleri. Şu anda ekranda gördüğünüz bu özellikleri öncelikle içselleştirmemiz gerekiyor. Çünkü bu bölümümüzde bu özelliklerden, bu niteliklerden çok fazla bahsedeceğiz ve A, B, C özellikleri diye sürekli olarak belirteceğiz. Kavranamazlık argümanı şöyle diyor. Bir şeyin mahiyeti o şeyin tanımıdır. Bir şeyin ne olduğunu bilmeden o şeyin ikincil özelliklerini bilmenin de bir faydası yoktur. Bu ikincil özellikler bize o şeyi tanımlamaz, onun mahiyeti hakkında gerçek anlamda bize bir şey söylemez diyor. Yani günlük hayattan bir basit örnek düşünelim. Elinizde bir fincan kahve olsun. Bu kahvenin A özellikleri yani ana özellikleri vardır. Nedir bunlar? Sıcak, sıvı, kafeinli, koyu renkli diyelim. Bir de B özellikleri yani ikincil özellikleri vardır diyelim. Bunlar da nedir? Güçlü tadı, kokusu, sertliği, yumuşaklığı olsun. Bir de ilişkisel özellikleri yani C özellikleri olsun. Bunlar da nedir? Sizi sabah ayıltması, arkadaş sohbetinin bir bahanesi olması. Fakat şimdi size şöyle söyleyeyim. Bir şey var, sabahları içenleri uyandırıyor, sosyalleştiriyor, keyif veriyor ama ne tadını biliyoruz, ne kokusunu, ne yapısından haberimiz var. Sıcak mı soğuk mu bilmiyoruz, sıvı mı katı mı bilmiyoruz desem ne dersiniz? Orada gerçekten bir şeyden bahsetmiş mi olurum yoksa havada asılı bir etiket mi üretmiş olurum diyor kavranamazlık argümanı. Ve bu mantıkla diyor ki yine kavranamazlık argümanı Tanrı'yı konuşurken çoğu zaman sadece ikincil ve ilişkisel özelliklerle konuşuyoruz. Yani ilk baştaki söylediğimiz tanımdan B ve C özellikleriyle konuşuyoruz diyor. Yani şunu diyor. Tanrı her şeyi bilen, her şeye gücü yeten, ezeli ve ebedi, yaratan, bağışlayan, merhamet eden, aşkın ve mükemmel diyoruz. Fakat dikkat ederseniz hepsi Tanrı başka şeylere göre nasıl konumluyor anlatıyor. Yani Tanrı ile dünya arasındaki ilişkiye dair sıfatlar. Ama şu soruyu cevaplamıyor diyor kavranamazlık argümanı. Tanrı özü itibariyle nedir? Tanrı'nın A özellikleri nedir? Yani ana özelliği nedir? Tanrı nasıl bir varlıktır? Yani şunu diyor, A'ya dair net, pozitif bir içerik yoksa B ve C de anlamını kaybeder. O zaman Tanrı kavramı teknik olarak anlamsız hale gelir, ne doğrulanabilir, ne yanlışlanabilir, ne tasdik edilebilir, ne de inkar. Ve son noktası belki de bam teli de şu, o zaman diyor Tanrı'ya inanıyorum diyenle Tanrı'ya inanmıyorum diyen arasında gerçek bir kavramsal fark var mı diyor. Yani kitabın ortasından konuşacak olursak da kavranamazlık argümanı Tanrı için bu üç özellik katmanından ilkini yani özsel çekirdeği veremediğimizi iddia ederek Tanrı kavramının içini boşaltmaya çalışıyor. Kısacası kavranamazlık yani non-kognitivizm argümanı bu. Evet, bu şekilde kavranamazlık argümanını tanımlamış olduk bir örnekle de birlikte. Ve tartışmamızın çerçevesinde kısaca diyoruz ki Tanrı kelimesi, Tanrı sözü anlamlı mıdır? Ve de yine ateist düşünceyle düşündüğümüz zaman da Tanrı hakkında konuşuyoruz ama Tanrı özünde nedir sorusuna net bir yanıt veremiyoruz diyor bu argüman. Ben bu noktada sözü arkadaşıma veriyorum. Söz sende abi. Şimdi senin de belirttiğin gibi güzel bir şekilde burada Tanrı'yı bir türün örneği gibi tanımlayamıyoruz demek aslında
Tanrı hakkında hiçbir şey konuşamayız veya bilemeyiz demek anlamına gelmiyor. Şimdi burada bilgiyi, yani Tanrı hakkındaki olan bilgiyi iki seviyede kurabiliriz. Birincisi ne olmadığı, yani burada zıttıyla bilinmesinden kaynaklanan, neşet eden bir durum var. Yani maddi olmaması, değişen özelliklere sahip olmaması ve sınırlı olmaması gibi. İkinci olarak da ikinci düzeyde de zorunlu veya temel varlık olarak ne olması gerektiği. Yani basit olması, bileşenlerden ihtiva edebilecek bir bileşenlere sahip olmaması ve zamansız olması. Burada teolojik perspektiften değerlendirildiğinde, teistik bakış açısından bu kavramlarla yine Tanrı'yı tanımlamak itibariyle öne sürülen kavramlar arasında bunlar. Burada tabii ki de mahiyeti hakkında, zatı veya mahiyeti hakkında bir tam kuşatma söz konusu değil. Fakat belirli bir gerçeklik üzerinden, yani belirli bir gerçeklik üzerinden tanımlanan, en azından kavramsal düzeyde sınırlı bilgiler var. Yani en azından bizim burada sezgisel olarak Tanrı kavramıyla ilişkilendirebileceğimiz temel bazı önermeler veya kavramlar var. Bu, yani tanımlanamazlık argümanı aslında tek başına veya non-kognitivizm argümanı tek başına Tanrı üzerinden de geliştirilen bir argüman değil. Burada farklı yine perspektiflerden değerlendirdiğimizde diyelim kötülüğün de bir tanımı yapılamıyor. Mesela misal verelim. Ahlakın, genel anlamda ahlakın şöyle diyebiliriz. Rasyonel veya objektif bir tanımı yapılamıyor felsefi anlamda. Hani bilişsel olarak bir anlam yüklemleme söz konusu. Yani bir anlam veya bir tanım yüklemleyemiyorsak A özelliklerine dair, senin de bahsettiğin gibi özsel veya tözü hakkında net bir bilişsel bir kavrama düzeyimiz yoksa, bizim burada üzerinde konuşamayacağımız veya hiçbir şekilde bir tasarruf yürütemeyeceğimiz veya gerçekliği üzerinde de yorum yapamayacağımız demek değildir diye düşünüyorum bu noktada. Tanrı için diyelim A özelliğine sahiptir demek, Tanrı'nın A olmayan özelliğine sahip olmadığını da aynı zamanda söylemek olur. Yani bu tabii ki de mantıksal olarak zıttıyla da bilinebilmesi, bir şeyin zıttıyla da bilinebilmesi ilkesine dayanıyor. Kahve örneğini vermiştin sen. Bu da herhangi bir cisim olabilir. Mesela bir top diyelim veya atıyorum bir bardak diyelim. Bunun o cisimden bütün niteliklerini çıkartırsak, rengini, işte büyüklüğünü, işte geometrik özelliklerini, ondan sonra şeklini, kütlesini, bunların hepsini çıkarttığımızda geriye ne kalacak sorusu. Yani bu yine dilsel sınırlamalar içerisinde düşünürsek, bizim burada cisim olunca geriye bir şey kalmıyor zaten. Çünkü o cisim bileşik bir şey. Yani burada maddi bir perspektiften değerlendirdiğimizde maddi iz düşümü olan her şey bir şeylerin, çünkü çokluk ve kesret aleminde olduğumuz için bir şeylerin bileşiminden meydana geliyor. Ve bu bileşikleri ayırdığımızda geriye zaten temel bir şey kalıyor. Temel özellikler. Yani atom, her zaman şey yaptığımız gibi, yani bunu fizikten de herkesin bildiği gibi atomlar, atom altı parçacıklar vesaire diye gidiyor. Aslında fakat biz burada varoluşsal düzlemde kendi deneyimimizi itibariyle her cismi farklı gözlemliyoruz. Farklı onlara anlamlar ve nitelikler yüklüyoruz. Bu özelliklerini diyelim A, o zaman dolayısıyla bu ilişkisel, yani ikincil, arizi ve ilişkisel özelliklerini çıkarttığımızda burada ne oluyor? Bir şey kalmıyor geriye. Sadece onun tanımı kalıyor. Yani nedir? İşte bardak diyelim, su içmeye yarayan bir aparat ve diye bir genel bir tanım kalıyor. O tanımlar bu maddi cisimler için yapılabiliyor. Ama konumuz Tanrı burada. Konumuz Tanrı olunca da Tanrı'nın var olması ve bir olması kalıyor. Tanrı'nın diğer özelliklerini ortadan kaldırdığımızda, hatta ilahiyatta şöyle bir özel şey var. Zati ve sübuti sıfatları
Şimdi burada Tanrı'nın yine zati sıfatlarına değinecek olursak, vücut bir kere var olması, kıdem ezeli olması, başlangıcının olmaması, beka varlığının sonunun olmaması ve ebedi olması, muhalefetün lil havadis sonradan olan şeylere benzememesi, vahdaniyet Allah'ın zatında veya Tanrı'nın zatında, sıfatlarında ve fiillerinde bir ve tek olması, eşi, benzeri ve ortağının bulunmaması, kıyam bir nefsi de varlığı kendiliğinden olması ve var olmak için başka bir varlığa ihtiyaç duymaması. Şimdi bu çerçeveden değerlendirdiğimizde Tanrı'ya özel bir şekilde zaten Tanrı'nın tekil bir ve yaratılmış diğer bütün hiçbir şeye benzememesiyle ilişkilendirdiğimizde ve zati sıfatlarında bunu yüklediğimizde farklı bir çerçevede, yani farklı bir noktada konuyu ele almak zorundayız. Yani burada Tanrı'ya inanıldığında ve Tanrı nedir sorusunun cevabı bilinmediğinde, yani inançla inançsızlığı ayıran faktör bilinemez diyor mesela ateistler buradaki o argümanında. Fakat biz buradan çıkardığımız sonuç da şöyle oluyor. Yani biz bunların mahiyetini bilmesek bile, zatı itibariyle mahiyetini bilmesek bile, bu tür olumsuzlama ve zati özelliklerin sebebiyle kavramsal olarak en azından buraya yakınsayabiliyoruz ve bizim sezgisel olarak da bunu anlamlandırabiliyoruz bir noktada. Yani tanımlanamadığını ve bu kavramların tanımlanamadığı ve boş düştüğü, ne anlama geldiği bilinmediği iddiası bir yerde sönümlenmiş oluyor bir noktada. Tabii ki de çok derin ve çetrefilli noktalara gider, yani bunu daha açacağız, tartışacağız tek tek. Ama şu anda bunlar için, yani bu kapsamda söyleyeceklerim bu kadar. Evet abi, çok güzel toparladın, çok teşekkürler. Şimdi ben enteresan bir soru sormak istiyorum hem sana hem dinleyicilerimize ve üzerine tartışalım birlikte. Sen çok güzel bir noktaya değindin. Şimdi genel olarak kavranamazlık argümanı da ne diyor? Yine bir toparlayalım. Tanrı'nın A özellikleri dediğimiz özsel, birincil, içkin özelliklerini bilemeyiz. Bu nedenle de Tanrı vardır ya da yoktur demek arasında fark yoktur diyor kısaca. Ve yani yine kitabın ortasından konuşursak da aslında Tanrı kavramının içini boşaltmaya çalışıyor. Nihayetinde bu bir ateizm argümanı, pozitif ateizm argümanı. Şimdi ben söylediğim gibi enteresan bir soru sormak istiyorum. Sen dedin ki kötülüğün de tanımını yapamıyoruz. Yine aynı şekilde ahlakın tanımı yapılamaz dedin. Ama objektif ahlakın yine bir dayanağı, eğer Tanrı yoksa ahlak yoktur düşüncesi de var biliyorsun. Onun da nesnel bir tanımı yapılamıyor. Şimdi işi birazcık daha fizikselleştirelim diyorum ben ve herkesin bizzat deneyimlediği, her dakika deneyimlediğimiz ve dilimizin içerisinde de var olan çok temel bir kavrama girelim. Zaman. Evet, aslında zaman kavramının nesnel, şöyle söyleyelim, bağımsız, yani A özelliği bakımından özsel, birincil, içkin bir tanımı yoktur. Bunu bir meydan okuma olarak da alabilir dinleyicilerimiz. Çünkü şu anda birçok dinleyicimiz nasıl yani zamanın tanımı yok mu dediğini ben şahsen duyar gibiyim. Ama yani biz şahsen ikimiz de fizik bilen insanlarız. Birazcık da esprili bir şekilde söyleyelim. Fiziksel olarak da baktığımız zaman zamanın tanımı B ve C tanımlarıyla, yani ilişkisel olarak ve ikincil özellikleri mahiyetinde tanımlanabiliyor. Yani konum, zaman, ivme gibi. Ve önemli bir matematiksel nüans olarak da zaman kavramı fiziğin bağımsız değişkenidir ve zamanın türevi alınamaz. Bu da çok önemli bir bilgidir. Bu konuda ilgilenen dinleyicilerimiz detaylı araştırmada yapabilirler. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Nasıl ki Tanrı kavramının A özelliği yoktur denebiliyorsa diyelim, zaman kavramının da A özelliği yoktur
tanımı yapılamaz. Bu şekilde bakıldığı zaman da şunu söyleyebiliriz. Eğer ki A özelliği yoksa B ve C'nin de anlamı yoktur diyorsak, aynı şeyi çok fiziksel bir kavram olan zaman içinde söyleyebiliriz. Bu çok başlı başına çok enteresan bir konu. Hem felsefi olarak hem fiziksel olarak. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Peki bir kişi çıkıp da derse ki ben zaman kavramını tanımıyorum. Madem ki A özellikleri yoktur, B ve C özelliklerinin de anlamı yoktur. Belki de zaman diye bir şey yoktur. Bu bizim sanrımızdır diyelim. Böyle dediğini düşünelim. Varsayalım. O zaman da karşıt argüman olarak şunu söyleyebiliriz. Zaman en materyalist düşünce biçimiyle düşünecek olursak, konuşacak olursak aslında bizim ve tüm doğanın biyolojik varlığının ölümüne neden olan şeydir. Yani ben bir Müslüman olarak aslında tabii ki ölümün Allah'tan geldiğine iman ederim. Ama şu anda materyalist bir düşünceyle konuşuyorum. Fiziksel olarak düşünecek olursak aslında, tekrar söylüyorum, bizim ve tüm doğanın biyolojik varlığının ölümüne neden olan şey zamandır. Şöyle izah edelim. İnsanın biyolojik olarak, organik olarak ölmesinin esas sebebi entropidir. Entropinin bağımsız değişkeni de zamandır. Entropinin detaylarına girmeyeceğiz ama ekrandan şu anda görüyorsunuz. Dileyen dinleyicilerimiz daha detaylı araştırma yapabilirler. Ve tekrar ediyorum, entropinin de bağımsız değişkeni zamandır. Yani tamamen güvenli, steril fanusta, tam kontrol altında, idealize şekilde, yani bir nevi bilim kurgu filmlerindeki gibi bir şekilde bile yaşasak, en sonunda hiçbir şey olmasa entropi kavramından dolayı ölürüz. Ki bundan kaçış yoktur ve bağlantılı olarak hatırlatalım ki her nefis ölümü tadacaktır. Şimdi zamanın A özelliklerinin olmaması onu ontolojik olarak yok etmiyor, görüyoruz ki, yani bu argüman üzerinden söylüyorum, yok etmiyor ve hayatlarımız üzerinde doğrudan bir etkisi var. Bu mantıkla da Tanrı kavramının A özelliklerinin bizce bilinememesi, ki arkadaşım çok güzel şekilde İslam felsefesinden zati sıfatlarını verdi Tanrı'nın, ki tabii ki bu inananlar için bir anlam ifade ediyor ama tabii ki bu bir nihayetinde bir bilgidir. Elimizde teolojik bir bilgidir. Ama diyelim ki bu mantıkla Tanrı kavramı yoktur deniyorsa, bizce bilinemediğini iddia ediyorsak, onu da ontolojik olarak yok etmiyor. Tanrı kavramını ontolojik olarak yok etmiyor ve biz sezgisel olarak, aklederek ve dini bilgiyle Tanrı kavramını kavrayabiliriz. Ve bence de bu açıdan kavranamazlık argümanı düşmüş olur. Yani kısacası diyorum ki zamanın A özellikleri bilinemiyor. B ve C özellikleri üzerinden konuşuyoruz ve bunu da şu şekilde destekliyorum aslında. Hani en basitinden bir şey zıttı üzerinden de rahatlıkla tanımlanabilir. Mesela fiziksel olarak siyahın zıttı beyazdır, beyazın zıttı siyahtır ve bunun üzerinden gayet rahatlıkla tanımlanabilir. Mesela ölüm gibi kompleks bir kavramı da mesela hayatın zıttı, yani hayatta olmama hali üzerinden basitçe tanımlayabiliriz. Yani tam belki çok akademik bir tanım olmaz ama bu da bir tanımdır. Şimdi örnek olarak söylüyorum. Bütün dinleyicilerimize soruyorum bunu ve tabii sana da abi. Zaman kavramının zıttı nedir? Ve yine bunun üzerinden paralel olarak konumuz olduğu için söylüyorum. Tanrı kavramının zıttı nedir mesela? Değil mi? Bir düşünce jimnastiği yapıyoruz şu anda. Bunun üzerinden düşünelim derim. Sen ne dersin abi? Evet, şimdi burada güzel bir noktaya değindin. Zaman kavramından örnek verdin. Şimdi zamanın A özellikleri, yani özü itibariyle biz bunu tanımlayamadığımızı söyledin. Burada Tanrı ile olan ilişkisi, yani şöyle, o zaman benim anladığım kadarıyla şöyle bir çıkarım yapıyorsun. Eğer biz ateistlerin dediği Tanrı'yla, yani Tanrı kavramının A özelliklerini bilinemiyorsa bunun hakkında, varlığı veya yokluğu hakkında konuşamayız ve bizim için bir pratik bir fayda da sağlamaz.
Dolayısıyla burada inanç olarak bir yükümlülük ortadan kalkar. Çünkü anlayamadığın, bilemediğin şey üzerinden herhangi bir yaptırım veya ahlaki bir değer üretemezsin gibisinden. Yani bu sonuçlara bağlanabiliyor. Burada da o zaman örneği çok güzel o noktada. Çünkü zamanı bizim anlayamıyor olmamız aslında zaman üzerinde konuşamamamız gerektiğini veya o yoktur diyemeyecek kadar, çünkü hayatımızın içerisinde bu kavram ve bunu sezgisel olarak da yani özünü bilmesek bile sezgisel olarak bunu hissedebiliyoruz ve orada da güzel bağladın, ölüm örneğinde termodinamik ilkesine göre, yani entropinin artışı ve zaman oku kavramlarıyla da ilişkilendirdiğimizde bunu bizi öldüren şeyin, yani fiziksel olarak öldürecek olan şeyin yine zaman olduğunu da burada sezgisel olarak kavrayabiliriz. Dolayısıyla orada boşa düşmesi yine üzerine dikkate değer, konuşmaya değer bir nokta. Şimdi biz neden yani bir de şöyle, zamanın neden zıttı yok? Öncelikle şimdi biz fizik çerçevesinde zamanı tanımlamak durumundayız. Mevcut fiziğin bir kere zaman tanımları, yani hangi fiziği referans alacağız? Newton fiziğini mi referans alacağız yoksa Einstein'ın genel göreliğini mi referans alacağız? Çok teknik terimlere girmeden de detaylandırmadan da yani yapalım. En azından bir çerçeveyi çizmek açısından söylüyorum. Burada bizim fizik bilgimizin yetersizliğinden kaynaklanan epistemolojik anlamda bir sorun var aslında zamanı tanımlamakla ilgili. Yani normalde dinleyicilerimiz için herhangi bir herkesin kafasında şekillenen bir tanım vardır muhakkak zamanla ilgili. Fakat bunlar özüne inemiyor. Zamanın, yani doğasını, uzayın ve zamanın doğasını net fiziksel anlamda teoriyle kanıtlayamıyoruz veya anlamlandıramadığımız için bu problem ortaya çıkıyor. Şimdi burada da yani, çünkü neden mesela klasik fizik yasalarında zaman çift yönlü, yani denklemler türetilirken denklemler hem ileriye doğru da evrim veya akış içerisinde, gelişim ve değişim içerisinde, geriye doğru da, yani tersine, bu işi tersinden de yürütsek yine aynı fizik yasaları korunuyor. Yani burada zaman simetrik bir durum var. Fakat biz burada bu evrende mesela zamanı tek yönlü akıyormuş gibi, bir nehir gibi mesela düşündüğümüzde tek yönlü akış içerisinde hissediyoruz ve sürekli ileriye doğru gelişiyor. İleriye doğru ilerliyor ve geriye sarılamıyor. Yani fizik yasaları bu noktada neden buna izin vermiyor? Yani geriye doğru, biz zamanı geriye doğru algılamaya niye izin vermiyor? Mesela bu bir problem. Bu yine zaten zamanın tanımıyla da ilişkili bir durum. Çünkü buradaki bir asimetriyi bir anlamlandırmak yine gerekli bu noktada. Yani yine gelelim. Yani ez cümle burada demek istediğimiz şu aslında: biz zamanı fiziksel olarak yine fizik yasalarıyla net anlamda bilemesek bile, çünkü bu bile, yani mesela zaman bağımsız bir parametre olduğu da tartışma konusu. Çünkü Newton fiziğine göre bağımsız bir parametre, türevi alınamıyor ama aslında Einstein'a göre zaman da türeyen veya ortaya çıkan bir özellik. Şimdi burada tabii çok itibariyle konuşacağım. Çok kısa bir çerçeve çizeceğim. Çok teknik detaya girmeden asıl problemin anlamda, yani burada konuştuğumuz şeylerin gerçekten temellendirmek açısından söyleyelim. Zamanın var olmadığında, hatta zamanın var olmadığı yönünde de daha ileri fizikte, yani kuantum kütle çekimi de, çünkü neden Einstein görelilik kuantum kütle çekimi ile, yani kütle çekim teorisiyle kuantumu birleştiren yeni teoriler var. Çünkü burada fizik bir yerde tıkanıyor. O fizik tıkanma noktasında yeni teoriler geliştiriliyor. Burada yine zaman problemi var. Yani zamanı tanımlama problemi var. Çünkü orada da bir uyumsuzluk söz konusu. Yani zamanın var olmadığı yönünde yine teoriler de var. Şimdi burada neyse, oralara çok detaylara girmeyelim. İşin özünde aslında senin de demek istediğin şuydu. Yine sen toparlarsın, söylersin düşüncelerini.
ölümle yani ilişkilendirdiğimizde biz bunu gerçek anlamda deneyimlediğimiz için bizim hayatımızda var olan bir şey fakat bilmiyoruz. Ama bunu sezgisel olarak bilmemiz önemli. Aynı şekilde Tanrı da bu şekilde bizim hayatımızda veya bir şekilde deneyimsel açısından veya sezgisel açıdan bunu kavramsallaştırabiliriz. Ve bilemesek de, mahiyetini bilemesek de bunun üzerinde konuşabileceğimizi söylemek istiyoruz. Evet abi, çok teşekkürler. Şimdi burada senin söylediklerinden ben çok güzel bir nokta gördüm. Diyoruz ki yani dedin ki biz fiziksel olarak da bazı bilgisel eksikliklerimiz olabilir insanlık olarak, değil mi? Şu anda bizim fizik bilgimiz o zamanı özünü görebilecek tekamüle de ulaşmamış da olabilir. Evet. Peki aynı şekilde biz Tanrı'nın özünü görebilecek gerek tekamül olsun, gerek belki de hiçbir zaman olamayacağız. Yani varoluşsal olarak, ben şimdi burada Müslüman olarak söylüyorum, belki de biz bunu asla göremeyeceğiz. Hani o da olabilir. Bir de yani buradan da başka bir felsefi noktaya da değinebiliriz. Eğer ki biz Tanrı'nın özünü bilseydik, yani tanımlarını yapabilseydik ve bilseydik, o zaman zaten iman noktası da ortadan kalkardı. Yani bunu şu anda tabii ki bu ancak Müslüman veya teist olanlar bir şekilde hemfikir olabilir. Tabii burada ateizmden tamamen ayrılıyoruz. Burada şöyle bir şey var. Yani zamansızlık kavramının insan zihninden kavramsal olarak çıkması da çok manidar. Yani ben şunu söylüyorum. Tanrı'nın burada özelliklerini özünü bilebiliyor olsaydık zaten inanmak noktasından da çıkardı. Şimdi burada daha epistemolojik, biraz daha felsefi bir noktaya gidelim. Bilmek ile inanmak aslında aynı anda var olamaz. Bildiğiniz şeye zaten inanmazsınız. Ya bir inanmak kavramını kullanmazsınız. İnandığınız şey için de bilmek kavramını kullanmazsınız. Bu çok önemli bir nokta. Yani bunun üzerine birlikte tefekkür edelim ve dinleyicilerimiz de yorumlarda bekliyoruz. Yani şunu söylemek istiyorum. Bilgi ve inanç, bilim ve bilgi başka şeyler tabii ama bilim ile inanç birbirinin yerini epistemolojik olarak tutamaz. Tabii bu başka genel felsefi bir tartışma ama bu noktada da buraya giriyor. Bir şeyi biliyorsanız artık onun için inanmak kavramını kullanmazsınız. İnanmak kavramı bilmediğiniz gayba imandır yani. Yine İslami terminolojiden konuştuğumuz zaman bilmediğiniz, görmediğiniz şey imandır. Bunun bir anlamı vardır. Hem felsefi hem teolojik anlamda bir kıymeti vardır yani. Ve tekrar söyleyelim, yani bilim ve inanç epistemolojik olarak birbirinin yerini tutmadığı gibi ayrı kümelerdir. Yani kümeler kavramından da düşünün lütfen. Ayrı kümelerdir ve ayrı kümelerden biri diğerine üstün de değildir. Yani aralarında bir hiyerarşi de yoktur. Yani genel perspektiften de şunu söyleyecek olursak, eğer bunu hep şey yapıyoruz, etraftan da duyuyoruz, ateist arkadaşlarımızdan da duyuyoruz mesela. İnanmak değil, bilmek istiyorum diyorlar mesela, değil mi? Eğer hayata dair her şeyi gözleme dayalı bilgi üzerinden devam edeceksek, yani bilgi üzerinden devam edeceksek, sezgiselliği reddetmiş oluruz ve matematiksel soyut düşünceyi dışlamış oluruz. Bakın bu çok önemli kavramlar. Yani neleri kaybettiğimizi görün lütfen. Yani sadece bu basit kavranamazlık argümanıyla reddettiğiniz şeylerle aslında hem sezgiselliğinizi kaybediyorsunuz, reddediyorsunuz, hem de matematiksel soyut düşünceyi reddediyorsunuz benim perspektifimden. En azından arkadaşımla da tartışırız. Sizlerle de tartışalım lütfen yorumlarda. Yani sezgi ve soyut düşünce de yoksa kusura bakmayın, felsefe de yoktur. Evet, yani benim düşüncelerim böyle. Sen ne düşünüyorsun abi? Evet, aynen öyle. Yani burada bir de şöyle bir nokta var. Tanrı'yı diğer şeylerle, hani maddesel olarak sen yani söyledin ya mesela, sezgisel düşüncenin önünde engeldir bizim
bu şekilde kavramsal olarak konuşmamız Tanrı hakkında mümkündür şeklinde. Burada da zaten işin doğası gereği, Tanrı'nın zaten tanımı gereği ve tanımından ziyade zati sıfatları gereği zaten burada soyut kalıyor. Bu soyut kavramda materyalistlerin veya ateistlerin burada non-kognitivizm argümanını öne sürerken şöyle bir dayatması var. Şöyle bir handikapı var. Şimdi başta burada maddi şeyleri referans alıyorlar. Yani diyelim tanımı olan maddi şeyler neler? Bardak dedik, işte kahve dedik, top dedik vesaire. Bunlar tür içi, yani cins fasıllarla, tanımla anlaşılıyor. Burada Tanrı'nın da böyle anlaşılacağı gibi bir ön kabul taşıyor bu. Yani maddeleştiriyor aslında. Bir türün üyesi, yani bir türün üyesi gibi Tanrı'yı da, veya herhangi bir şekilde insan diyelim, insanın tanımı var mı? Hayvanın tanımı var mı? Bunları var. Tanrı da bunların bir üyesi gibi. Halbuki Tanrı zaten zati sıfatları gereği, bahsetmiştik ondan, yaratılmışlara benzemiyor. Herhangi bir yaratılan hiçbir şeye benzemiyor. Maddi bir özelliği yok. Doğası gereği de en temel gerçeklik olarak zaten maddeyi oluşturan ana kuvvet, itici kuvvet veya töz zaten Tanrı. Dolayısıyla burada temel varlık olarak bu çıkmaza, bu açmaza, maddi düzleme indirgenemez. Bir indirgenemezlik var. Aslında kavranamazlıktan ziyade burada bizim dilimizin sınırları ve mantığımızın sınırlarını aşan bir varlık söz konusu burada. Ve burada da baştan yani bu sınıflandırmanın dışında kalıyor. Şimdi B ve C, yani özelliklerinde dedik, ikincil özellikler ve ilişkisi özellikler, yani mahiyeti biliniyorsa anlamlıdır cümlesinde. Tanrı için bu geçerli değil. Mesela Tanrı hiçbir cinse dahil olmuyor ve varoluşun bizzat kendisi, yani saf fiil olduğunu söyleniyor. Burada da zorunlu varlık, yine dedik, basit, saf eyleme dayalı, ezeli, ebedi ve maddi olmayan. Abi çok güzel söyledin. Tanrı'nın özellikle zati sıfatları üzerinden gittiğimiz zaman senin de söylediğin gibi Tanrı zorunlu varlık ve ezeli, ebedi varlık dedin. Şimdi burada çok önemli bir nokta var. Biz dolayısıyla ne diyoruz? Zamandan bağımsız bir Tanrı kavramı üzerine konuşuyoruz. Bunun üzerine konuşacaksak da burada zamandan bağımsız diyorsak o bir türlü A özelliklerini söyleyemediğimiz zaman kavramı üzerine konuşalım. Şimdi zamanın başlangıcı var mıdır yok mudur diye tabii kadim bir soru var. Hem fiziksel bir soru bu, hem felsefi bir soru. Ben şahsen bunu tartışmak istiyorum. Zaman kavramı tek başına soyut. Bu kadar içsel yaşadığımız, yani içinde yaşadığımız bir kavram olmasına rağmen, yani bütün dinleyicilerimiz anlıyor ne demek istediğimi. Sezgisel olarak bile hepimiz biliyoruz aslında zamanın ne olduğunu. Sezgisel olarak biliyoruz, en basitinden yani. Ama zaman kavramı aslında tek başına soyut ve ancak mekan kavramı ile birlikte anlamlı oluyor. Zaten Einstein fiziğinde de her zaman için zaman mekan kavramından bahsediyoruz, değil mi? Ve tırnak içerisinde söylüyorum bunu, ancak mekan kavramı ile birlikte somutlaşıyor. Ve ben değerli dinleyicilerimize soruyorum. Bir an için mekandan, yani evren kavramından bağımsız olarak zamanın varlığını düşünmeye çalışır mısınız? Lütfen. Bir an için düşünün. Şimdi benim iddiam şudur ki insan beyniyle biz bunu asla kavrayamayız. Dolayısıyla en azından bizim için mekandan bağımsız olarak zaman yoktur ve olamaz. Benim burada en azından anlaşalım diyorum. Tabii ki dileyen dinleyicilerimiz yorumlarda itirazını edebilirler. Ama biz mekandan bağımsız olarak en azından bizim için zaman yoktur diyeceksek, bu ön kabule eğer var isek hepimiz, o halde en başta sorduğumuz zamanın başlangıcı var mıdır sorusunu soyuttan somut düzleme çekersek, mekanın, yani evrenin,
yani maddenin başlangıcı var mıdır sorusunu sorabiliriz. Ve bu mantıkla da en azından bugünkü fiziksel bilgilerimiz eşliğinde, tabii ki bu bilimsel olarak değişebilir ama bugünkü bilgimizde en azından Big Bang Theory, yani büyük patlama teorisini şimdilik kabul ediyoruz diyelim insanlık olarak, değil mi? Ve bu mantıkla da en azından bizim için mekanın başlangıcı, evrenin başlangıcı, en azından hadi en dar tabiriyle söylüyorum. Diyelim ki paralel evrenler var. Hadi onu geçtim. Ama içinde bulunduğumuz evren, şu anda bulunduğumuz evrenin bir başlangıcı var ise bizim için, yani bir Müslüman olarak söylüyorum, biz kullar için diyelim, mekanın ve dolayısıyla zamanın başlangıcı da vardır çıkarımını yapabiliriz. Bunu en azından bir düşünce sporu olarak söylüyorum bunu. Benim düşüncem bu. Yani zamanın ve mekanın başlangıcı vardır diyorum. Onun başlangıcı var ise en başta senin söylediğin gibi Tanrı'nın sıfatında, Tanrı'nın A bilgisi diyebileceğimiz zamandan bağımsızlığı, yani tamamen bir münezzeh ön kavram, birincil kavram olmasında Tanrı buradan ayrılabilir. Yani bütün bu zaman ve mekan kavramlarından da ayrıldığını da yine sezgisel ve kavramsal olarak algılamış olabiliriz. Sen ne dersin abi? Evet, burada çok güzel söyledin. Şimdi Tanrı'nın zaten zati sıfatlarında zamanla ilişkili özellikler var. Yani zamansız olması dedik. O zaman zamanı biz bildiğimizi, şimdi şöyle zamansızlığı tanımlayacaksak eğer, öncelikle bir zaman kavramının da tanımlanması gerekiyor ve bilinmesi gerekiyor bu bağlamda. Şimdi zaman aslında bir ağ özelliklerinin biz bilemiyoruz. Çünkü fiziksel anlamda bir bilgi eksikliğimiz var. Bu bilgi eksikliğine dayalı olarak zamanın mahiyetini bilemiyoruz. Fakat zamanın mahiyetini bildiğimizde, diyelim mutlak anlamda kuantum kütle çekim teorisini ortaya koyduk ve zamanın ne olduğunu anladık. Bu anlaşıldı ve bu özellik bilindi. Zamanın mahiyetini bir şekilde kavradık. Bu ilişki, bu türeyen bir özellik de olabilir. Yani zaman illa var olacak da şöyle diyelim, bizim algımız ve illüzyon da olabilir veya bir algımızın bir özelliği de olabilir. Çünkü buna yönelik zaten teoriler de var. Veya şöyle de olabilir. Hani zamansız bir zeminde türeyen, ortaya çıkan bir özellik itibariyle bizim bilişsel, burada bilince de aslında insan bilincine de bilinciyle de birlikte değerlendirmek lazım özellikle. Çünkü neden? Bizim psikolojik bir zaman eşiğimiz de var. O konulara zaten girmeyelim. Yani daha da karıştırmayalım konuyu. Bu noktada Tanrı ne oluyor? Ancak zamanı bildikten sonra bizim bilebileceğimiz bir kavrama dönüşüyor. Yani birbirlerine zincirleme olarak bağlı burada. Bizim çünkü neden? Ezeliliği bir kere anlamamız lazım. O da zamanı anlarsak ancak bunu anlayabiliriz. Burada demek ki anlaşılamaz, asla bilinemez veya kavranamaz bir şey olmadığı ve bizim fizikle ilgili bilgimiz ilerledikçe belki bu metafizik problem fiziksel bir probleme dönüşecek. Yani zamanı biz burada o özünü tözünü kavrarsak eğer Tanrı'ya da yakınlaşacağız. En azından yine sezgisel olarak da bu olabilir ve daha da, yani belki de bu noktada, çünkü bunu dışlayan, çünkü zıttıyla bilinebilen özellikler dedik ya, bir şey zıttıyla biliniyor. O zaman zamanı bilirsek, zamansızlığı da kavrarsak eğer Tanrı'ya buradan ulaşmış olacağız. Yani bence Tanrı'yı anlamak istiyorsak zamansızlığı anlamamız lazım öncelikle. Evet, çok teşekkürler abi. Çok güzel bir değerlendirme oldu.